başlıktan da anlayabileceğiniz gibi yeşil içecekler ve yeşil smoothie'ler arasındaki farklardan biraz bahsetmek istedim. Çünkü bununla alakalı da çok fazla soru geliyor bana. Benim kesinlikle hayatımı değiştiren alışkanlıklardan biri oldu. Her ikisi de. Özellikle hangisini tercih ettiğim konusunda çok fazla soru geliyor. Çok net bir cevap vereyim. İkisi de. İkisinin de çok farklı yararları var. Biri diğerinden daha üstün veya daha yararlı değil. İkisine de ihtiyacımız var. Şimdi dilerseniz önce ikisinin arasındaki fark nedir tam olarak ondan bir başlıyorum. Ardından yararlarına, oradan da nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili detayları konuşalım. Green juice yani yeşil içecek. Artık buna öz suyu diyenler de oluyor ama ben hala yeşil içecek demeyi tercih ediyorum. Katı meyve sıkacağı ya da slow juicer da yapabilirsiniz. Slow juicer bıçaksız sebze suyu, meyve suyu sıkacağına verilen isim aslında. Yeşil içecek ağırlıklı olarak sebzeden oluşuyor. Bence en azından öyle. %80 sebze yeşillik, %20'de meyve oranı tercih edebilirsiniz. %100 sebze ve yeşillik kullanıp meyve kullanmayı tercih de etmeyebilirsiniz. Ama birazcık meyve tadı bence güzelleştiriyor. O yüzden ben kullanmayı tercih ediyorum açıkçası. Şimdi yeşil içecek dediğimiz zaman sebzeler, meyveler, yeşillikler posalarından tamamen ayrılıyorlar ve kalan öz suya, kalan suya da biz yeşil içecek diyoruz. Green smoothie ise blenderda yapılıyor. Dilediğiniz karışımı, yani sebze, meyve, yeşillik karışımını blender'a atıyorsunuz ve ortaya posalı, lifli bir içecek çıkıyor. Hatta burada hayal gücünüzü birazcık çalıştırıp değişik kuru yemişler, tahin, superfood diye tabir ettiğimiz çeşitli süper besinler de girebilir içine. Yani farklı tarifler yapmak mümkün. İhtiyacınıza göre de dilediğiniz ürünleri karıştırabiliyorsunuz. Şimdi yararlarına gelelim. Green juice öncelikle smoothie'lere göre çok daha fazla antioksidan, mineral, vitamin, enzim, oksijen, bitkisel kimyasal içeriyor doğal olarak. Çünkü çok daha fazla oranda sebze ve yeşilliği sıkıyorsunuz. Örneğin koca bir salata yapmaya yetecek kadar malzemeyi sıktığınızı düşünün. Bir bardak kadar çıkıyor. Dolayısıyla bu konuda bir üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle. Hayatınıza daha fazla sebze ve yeşilliği sokmanın en kolay, en etkili yollarından biri kesinlikle. Özellikle sebzeyle ve yeşillikle çok fazla aranız yoksa veya yapmayı üşeniyorsanız bu etkili bir yöntem olabilir. Bir diğer üstünlüğü de emilim hemen çok çabuk gerçekleşiyor. Çünkü içerisinde lif yok, vücudunu sindirmekle uğraşmıyor. Hemen emiliyor vitaminler, mineraller ve diğer içerikler. Dolayısıyla yüksek miktarda minerali, vitamini vücudun hemen alsın, etkisini göstersin diyorsanız yeşil içecekler güzel bir çözüm. Mümkünse slow juicer diye tabir edilen bıçaksız makinelerle sıkmak en doğrusu. Özellikle benim favorim yatay olanlar. Uzun süre bozulmuyorlar. Temizlemeleri çok daha kısa sürüyor. En azından diğerlerine göre daha kolay. Dikey olanlar bana göre çok çabuk bozuluyor. Çok fazla parça oluyor içerisinde ve genelde tıkanma gibi problemler yaşıyorsunuz. Eğer çok fazla yeşillik sıkıyorsanız. Bu makinelerdeki güzellik şu, metal bıçaklar olmadığı için içeceğin oksidasyona uğrama ihtimali de minimuma iniyor. Katı meyve sıkacaklarıyla yapılan içeceklerde oksidasyon çok daha hızlı oluyor. O yüzden sıktıktan hemen sonra içmeniz lazım. Eğer sizde öyle bir makine varsa ve onunla yapıyorsanız. Günlük tüketilmesi önerilen porsiyon miktarı 6-8 porsiyon sebze meyvedir. Siz bunu bir içecekle hayatınıza sokmuş oluyorsunuz. Yani yaklaşık 350 mililitrelik bir cüz sizin bir günlük sebze meyve ihtiyacınızı aşağı yukarı karşılıyor aslında. İnanılmaz ama gerçek. Bu arada ufak bir tüyo daha. Bir çay kaşığı zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ekleyin içeceklerinize. Çünkü A, D ve K vitaminleri yağda çözünür. Dolayısıyla emilimi bu şekilde daha iyi arttırabilirsiniz. İkinci yararına gelirsek eğer, vücudun kendi detoks sistemi var biliyorsunuz. Detoks dediğimiz zaman detoks yapmak aslında çok mümkün değil. Çünkü vücudun kendi detoks sistemleri var zaten. Fakat bu tip içecekleri aldığınız zaman, yeşil içecek gibi örneğin, yani yeşillikten zengin içecekleri içtiğiniz zaman içeriğindeki antioksidanlar ve oksijen sizin detoks sistemlerinizin çok daha iyi çalışmasını sağlıyor.
zaten antioksidan içerdikleri için bol miktarda elektron dönörü aslında. Bunların hepsi vücudunuzdaki serbest radikallere elektron vererek onları nötralize ediyorlar. Yani toksinleri nötralize ediyorlar diyebiliriz. O yüzden detoks içeceği diye çok fazla tabir ediliyor yeşil içecekler. Bu anlamda detoksu vücutta ciddi anlamda kolaylaştırıcı etkisi var. Yeşil içeceklerin pH'i 14. Skalada en yüksek pH'e sahip içecekler. Bu da demek oluyor ki oksijenden zenginler. Zaten biliyorduk içerisindeki klorofilden dolayı oksijen zenginler. Bu sebepten de kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırıyorlar ciddi miktarda. Hepimiz biliyoruzdur diye düşünüyorum. Vücudunuzda ne kadar çok oksijen varsa yağ yakma kapasiteniz de artıyor ve detoks sistemleriniz de çok daha iyi çalışıyor. Daha saymakla bitmeyecek kadar çok faydası var ama burada bırakayım. İyi gelmeyeceği hiçbir şey yok. Şimdi green smoothie'lere gelelim. Yapması daha kolay diğerine göre. Temizlemesi de daha kolay. Ve bol miktarda lif içerdiği için daha uzun süre tok tutucu etkisi var. Dolayısıyla benim en sevdiğim kahvaltılardan biri oluyor kendisi. İçine bir sürü şey koymayı seviyorum. Benim tercihim genelde %40 yeşillik koymak oluyor. Genelde karalahana ve ıspanak tercih ediyorum. Yani koyu yeşil yapraklı bitkileri. Ardından 1-2 porsiyon meyve ve de sağlıklı yağlar. İşte kuru yemişler, yağ tohumlar gibi. Ketan tohumu, chia tohumu, tahin, her türlü kabak çekirdeği, ay çekirdeği, aklımda ne gelirse. Ve o anda elimde ne varsa genelde onları kullanıyorum. En sonunda kolay karıştırabilmek için saf su ya da badem sütü, Hindistan cevizi suyu vesaire ekliyorum. Daha bir sürü şey eklenebilir. Ben size bir tarif de veriyor olacağım. Tadının bozulmaması ve içilebilir olması için malzeme listesini çok abartmamanızı öneriyorum. Mümkün olduğunca az malzeme olursa tadı daha lezzetli olur. Şimdi faydalarına gelince öncelikle lif zaten bildiğiniz gibi diyetinizde olması gereken bir şey. Fakat biz çiğnemeyi çok iyi beceremiyoruz. Çoğu insan fazla çiğnemeden yutuyor. Smoothie'ler blenderda karıştırıldığı ve neredeyse sıvı haline geldiği için biz aslında vücudun yükünü yine azaltmış oluyoruz. Çiğnemeyi önceden çiğnenmiş gibi oluyor aslında. Daha kolay ve daha rahat sindiriliyor smoothie'ler normal yiyeceklere göre. Orası kesin. Yine antioksidan, mineral, enzim, oksijen ve bitkisel kimyasallardan zenginler. Green juice'lar kadar olmasa da yine de çok zenginler. Aynı zamanda içine işte avokado veya işte kuru yemişler, yağlı tohumlar gibi sağlıklı yağları da eklerseniz omega 3, 6 ve 9 yağ asitleri de olacaktır içerisinde. Yani tek başına bir öğün yemek gibi aslında. Öyle düşünebilirsiniz. Ve lif içerdiği için sindirim sistemine de katkısı var. İçerdiği lifler ve prebiyotikler sayesinde de immün sistemimizi desteklemeye de yardımcı oluyorlar. İkisinin yararları bir anlamda benzeşiyorlar. Çünkü işte cilt, saç, tırnak sağlığı için birebir her ikisi de. Anti-enflamatuar etkisi var her ikisinin de. Bana kalırsa kanser ve diğer kronik hastalıklardan da korunma sağlıyorlar ilerisi için. Fakat bu da önemli bir nokta. Eğer herhangi bir hastalığınız varsa ve ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışmanızda fayda var. Çünkü bazı yeşillikler, sebzeler ve meyveler ilaçlarla etkileşime giriyorlar ve etkisini azaltıyorlar. O yüzden eğer bir rahatsızlığınız varsa doktorunuzla karar vermeniz en mantıklısı olacaktır. Kısaca tarifleri de buraya ekleyeceğim.
scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls starting conversations. Oh, my friend, I can't agree with a magician's assistant in that dream. Oh, they come on stars, running down to the river, taking away to the dark side. I'll be your left hand man, 'cause I love you when you're singing that. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer sorularınız olursa lütfen aşağıya yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.